Dünyanın birçok ülkesinde elektrikli otomobillerle ilgili çalışmalar hız kesmeden devam ederken Türkiye'de bu konuda değerli bir adım atıldı ve yerli otomobil geliştirildi. Yerli otomobil ile ilgili öne çıkan noktaları sizler için derledik. Te yandan yerli otomobilde önemli gelişmeler de yaşandı. Çevre ve iklim dostu elektrikli araç kullanımının yaygınlaşması için yeni yapılacak binalarda elektrikli şarj ünitesi koyma zorunluluğu getirildi. Türkiye'nin otomobilinde üretim süreci devam ediyor. Türkiye'nin Otomobil Girişim Grubu Gemlik Tesisinde üretim ve montaj hatlarının kurulması ile 2022 yılının son çeyreğinde ilk seri otomobilin BAT'tan indirilmesi hedefleniyor. Gemlik Tesisinde üretim kapasitesi yıllık 175 bin adede ulaştığında toplam 4.300 kişiye istihdam sağlanacak. Türkiye'nin Otomobil Girişim Grubu Gemlik Tesisi'nin üst yapı çalışmaları, Yapı Merkezi tarafından Ocak 2021'de başlatıldı. Tesis 1,2 milyon metrekarelik alan üzerine inşa edilecek ve tam kapasiteye ulaştığında 230 bin metrekare kapalı alana sahip olacak. İlk seri otomobil, 2022 yılının son çeyreğinde banttan inecek. Türkiye'nin Otomobil Girişim Grubu bünyesinde 175 bin adet yıllık kapasiteye ulaşıldığında 4.300 kişi istihdam edilecek. Çok merak edilen konuya gelelim. Üretim başlangıcında yerlilik %51 olacak. 2025 yılında yerlilik oranı %68'e kadar ulaşacak. 2030 yılına kadar ortak platformda elektrikli ve bağlantılı 5 farklı model üretilecek. 1960'lı yıllarda Türkiye, Devrim adı verilen ancak çeşitli nedenlerle üretilemeyen bir otomobil modeli ile ilk yerli üretim deneyimini yaşadı. Filmlere de konu olan Devrim'de amaç, Türkiye şartlarına göre bir otomobil geliştirmekti. Türkiye'nin o zaman tamamı asfalt olmayan yollarında gidebilecek, düşük yakıt tüketimine sahip ve Türk aile tipine uygun olarak 5 kişinin rahatça hareket edebileceği bir araçtı. Zaman içerisinde proje rafa kaldırıldı. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun kısaltması olan TOGG'un da çıkış noktası benzer, Türkiye'nin en büyük ithalat ürünlerinden biri olan otomobili yerli imkanlarla üretmek. Tabii ki yine Türk aile tipine uygun bir otomobil olacak. Buna ek olarak Devrim'den farklı olarak ihraç edilebilecek kadar güçlü bir yapıda olması bekleniyor. Yerli otomobilde kullanılacak olan bataryanın avantajları da sosyal medya hesabından paylaşıldı. Paylaşımda, otomobillerin 300 ve 500 kilometre menzile sahip olacağı ve 30 dakikanın altında %80'e kadar şarj edilebileceği belirtildi. Türkiye'nin yüksek teknolojili ilk yerli otomobilinin üretileceği fabrikanın temeli, 18 Temmuz'da Bursa'nın Gemlik ilçesinde atılırken, çalışmalar hızla devam ediyor. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu, geçen Salı günü Çinli batarya üreticisi Farasis ile anlaştıklarını duyurdu. Anlaşmaya göre, yerli girişimin geliştirdiği elektrikli araçlarda kullanılacak lityum ve iyon bataryalarını Farasis tedarik edecek. Bataryamız rakiplerimize göre daha uzun menzil avantajı sağlayacak. Lityum ve iyon bataryamızda enerji ve güç yoğunluğunu optimize eden nikel, manganez ve kobalt oksit katodu kullanılacak. Farasis'in geliştirdiği NMC 811 kimyası nikel oranı açısından zengindir. Modüllerimizde enerji yoğunluğu yüksek kesecik tipi hücreler kullanılacak. Alüminyum muhafazalı kompakt modüller ile yüksek yapısal dayanım sağlanacak. Otomobillerimiz 300 km ve 500 km menzile sahip olacak. Modüler yapısı sayesinde enerji depolama başta olmak üzere farklı sektörlerdeki birçok uygulamada kullanılabilecek. Türkiye'nin Otomobil Girişim Grubu'nda hangi firmalar var? Anadolu Grubu, BMC, Kök Grubu, Turkcell, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Zorlu Grubu'nun güçlerini birleştirmesiyle hayata geçen Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu yani, Türkiye'nin elektrikli ve yerli otomobilini üretecek. Açıklamalarına göre yerli otomobil, makul düzeyde bir fiyatla satışa sunulacak. Tahminlere göre diğer markalara ait C sınıfı elektrikli araçların fiyatlarına paralel olacak. Ek olarak yedek parça gibi satış sonrası hizmetlerde de rekabetçi olacağı düşünülüyor. TOGG'un fiyatı ile ilgili olarak Ağustos 2020'de sosyal medya başta olmak üzere çok sayıda mecrada aracın fiyat tablosu yayınlandı.
Tabloda yerli otomobilin baz donanım paketi ile 180.000 Türk lirasına ve tam dolu paket ile 252.000 Türk lirasına satılacağı iddia edilmişti. Günlerce tartışılan konu ile ilgili olarak yerli girişim tarafından yapılan açıklamada, fiyatların rekabetçi olacağı ve herhangi bir şekilde bugünden bir fiyat belirlenemeyeceği ifade edildi. Buradan da anlaşılacağı üzere yerli otomobilin fiyatı henüz belirlenmiş değil. Yerli otomobilin özellikleri, Türkiye'nin şartlarına uygun olarak yüksek menzil ve hızlı doldurulabilen batarya ile öne çıkıyor. Ayrıca Türkiye'nin otomobilinin şu an için iki farklı motor seçeneği bulunuyor. Birinci seçenekte 200 beygir güç üretebilen motor bulunuyor ve araç, 0'dan 100 saatte kilometre hıza 7,6 saniyede ulaşıyor. İkinci seçenekte ise iki motor bulunuyor ve 400 beygir güç üretebilen motorla araç 0'dan 100 km hıza 4,8 saniyede ulaşıyor. Kısacası her iki modelde Türkiye'de şu anda yollarda olan fosil yakıtlı muadillerinden çok daha hızlı olacak. Yerli otomobilde araçların ulaşabileceği maksimum hız ise güvenlik nedeniyle saatte 180 kilometreye sabitlenecek. Kendine has çizgilere sahip olan araç, dünyanın önde gelen otomobil güvenlik testi kuruluşlarının standartlarını tam olarak karşılayabilecek. Yerli otomobil, elektrikli olacağı için oldukça modüler bir şaside ve bilişim teknolojileriyle kolayca entegre olabilecek bir yapıda olacak. Aynı zamanda sunacağı güçlü internet bağlantısıyla gelecekte doğabilecek ihtiyaçları da karşılayabilecek. Yerli otomobil internete sürekli olarak bağlı olacak ve ileri seviye otonom sürüşe imkan tanıyacak. İleri teknolojik özellikleri ile küresel pazara hitap edecek. Türkiye'nin yerli üretim üssü olmasından memnun musunuz? Dizaynı ve özellikleriyle dikkat çeken yerli otomobili siz nasıl buldunuz? Elektrikli yerli otomobil fiyatı sizce ne kadar olmalı? Yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın. Yerli ve milli projeler kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Kaliteli ve ilham verici videolar hazırlamak için girdiğim bu macerada, benimle birlikte olmak için kanalıma abone olabilirsin.